Premier Lig'de ikinci haftayı geride bıraktık. Yine tempolu, keyfi yüksek karşılaşmaları izledik. Büyük takımlar kendi arasında oynadı. Ligin üst seviye takımları biraz daha kendini belli etmeye başladı. Bazı takımlar hala hazır olmadığını gösterdi. Gelin şimdi hep beraber Premier Lig'in ikinci haftasına bakalım. İlk olarak Manchester City ile Newcastle United'ın karşı karşıya geldiği bana göre dev maçtan bahsedelim. Manchester City'de De Bruyne sakatlandıktan sonra orta sahada nasıl bir kurgu olacak onu merak ediyorduk. Foden'la Julian Alvarez biraz da orta sahada hücuma yönelik işler yapmaya çalışan isimler oldu. İkisi de çok üretkendi. Foden'a gerçekten bayıldım. Yine takımda nerede görev verilirse onu çok iyi bir şekilde yapabiliyor Phil Foden. Foden'ın da performansı bu sezon daha da artacak. Şu an Premier Lig'de en üretken oyunculardan birisi konumunda. Akanji bu maçta sahanın her yerindeydi. Guardiola ile beraber Ruben Dias savunmada kaldı. Kyle Walker sağ kanadı tek başına kullandı diyebiliriz Bernardo Silva'da yokken. Pep Guardiola'nın maç planında işlemiş gibi duruyordu. Yani Guardiola sakatlık falan olmadığı sürece kolay kolay değişiklik yapmıyordu planı beğeniyorsa. Bu maçta da hiç değişiklik yapmadı. Hatta taraftarın bir taktik verince de gel benim koltuğuma otur burada taktik ver diye ona işaret yapmıştı. Newcastle tarafından baktığımızda da Newcastle hücumda istediği istikrarı sağlayamayınca City savunmasında aşmakta güçlük çektiler. Bir sonraki maça geçtiğimizde Tottenham'la Manchester United karşı karşıya geldi ve ilginç bir skorla Tottenham 2-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı. Manchester biraz üstün oynamaya çalıştı ama peşin peşin söyleyeyim yani Rashford santrforda istediği verimi sağlayamıyor. Garnacho da sol kanatta bir şeyler yapmaya çalışsa da üretkenliği çok düşük. Yani mümkün mertebe oraya santrforun, Højlund'un bir şekilde gelmesi gerekiyor. Evet sakatlıklar var, evet tam hazır değil ama Rashford'u ileride kullanmakta takımın hücum gücünü aksatan detaylardan birisi oluyor. Rashford sol kanatta çok etkili. Anthony sağda etkisiz kalıyordu. Savunmada Martinez'in şanssızlığı var. İki golde de ilk golle top ona çarpıyor. İkinci gol zaten doğrudan kendi kalesine yazıldı. Yani böyle baktığımız zaman da savunma için sıkıntılı bir süreç geçirdiler. Yani Manchester United'ın bir şekilde ritmini bulması gerekiyor. Henüz onlar için erken Ten Hag geçtiğimiz yıla da çok kötü başlamıştı. Zamanla toparladı ama diğer tarafa baktığımızda ben Tottenham'dan bu kadar iyi olmalarını beklemiyordum. Maddison tam oturmuş. Orta sahanın yeni kurgusu Maddison önlerinde. Arkada Bissouma ile Sar hem hücumda hem savunmada çok etkili oynuyorlar. Bissouma 2 haftadır maçın oyuncusu seçiliyor. Sar hücumda en fazla rakip ceza sahasına koşu atan isimlerden birisi oldu. Maddison üretkenlik konusunda City ve Brighton'ın oyuncularla yarışıyor ki iki takım da hücumda çok güçlü başlamıştı. Yani Maddison için de güzel bir transfer oldu. Genç takım, gençlerden kurulu bir takım konumunda ama onların da en büyük problemi santrfor noktasında. Kane gittikten sonra Richarlison orayı kapatamıyor. Yani Richarlison maç boyunca etkisiz bir görüntü sergiledi. Premier Lig gollerinde de ondan zaten beklenen bir türlü karşılanamadı. Belki günün birinde iyi bir santrfor gelirse Richarlison'un biz Premier Lig'de başka bir kulübe daha alt bir seviyeye düştüğünde görebiliriz. Ondan şu an Tottenham için beklentilerin karşılanabildiğini söylemek güç. Sıradaki maçımızda bir Londra derbisi Crystal Palace'la Arsenal karşı karşıya geldi. Arsenal biraz zorlandı ama Ødegaard'ın penaltısıyla 1-0 galibiyetle ayrıldı sahadan. Karşılaşmayı 10 kişi tamamladılar. Sezona çok agresif başladılar. Kırmızı kart gördüler. Sarı kartlar üst üste geliyor. Arsenal takım savunmasını yaparken biraz faulle durdurmak zorunda da kalıyor. Sakatlıklar da çok fazla can sıktı. Geçtiğimiz hafta Timber sakatlanmıştı. Savunmaya hamle düşünüyorlar. Tomiyasu oynadı, oyundan atıldı. Yani takımın net bir sol bek ihtiyacı şu an için var. Sol tarafta Zinchenko ile Tierney var ama ikisi de çok fazla sağlıklı kalamıyor. Sağ bekte Ben White oynuyordu. Şimdi savunmada sakatlık yaşanınca Ben White stopere geçip Partey sağ bek gibi oldu. Maç içerisinde değişiyorlar. Tabii Ben White'ı bağlasan durmuyor. Hücuma kendini atıyor. Partey'i de kendini orta sahaya atıyor. Yani takım üretkenlik konusunda Palace'ın sert savunmasına karşı açmakta güçlük çekti. Nketiah da takımın neden santrfora ihtiyacı olduğunu gösteren performanslardan birini sergiledi diyebiliriz. Sıradaki maçımız yine bir Londra derbisi. West Ham Chelsea ile karşı karşıya geldi ki yani West Ham 3-1'lik sağlam bir galibiyet elde etti. Karşılaşmada ilginçlikler, sert müdahaleler her şey vardı. Kaçan penaltı da vardı. Chelsea için geçtiğimiz yıldan bu yana şöyle bir şey söyleyebiliriz. Zaman zaman güzel oynuyorlar, çok iyi oynuyorlar, keyif veriyor ama çok rahat düşebiliyorlar. West Ham da bu düşmeleri çok iyi kullandı. O fırsatları da hiç harcamadı. Yani James Ward-Prowse bu kadar mı uyar bir takıma? Geldiği andan itibaren yani duran toplardan o kadar etkili oldu ki ya gol geliyorum dedi resmen. Zaten erken bir gol geldi. Ward-Prowse'un üretkenliği bence West Ham'da çok iş yapacak. Zaten orta saha yeniler. Paqueta'nın durumu soru işareti. O da penaltıdan golünü attı. Ama Paqueta'nın üzerindeki soru işaretleri kalkmadığı sürece
Orada belki bir hamle daha gelebilir. Takım savunması, hücumu şu an için iyi işler yapıyor gibi göründü Chelsea karşısında. Ama Chelsea tarafına baktığımızda onlarda da sürekli sakatlıklar yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Reece James gitti. Bu hafta Chukwuemeka gitti ki o da golü atan isimdi. Ben çok beğeniyordum. 6 hafta sahalardan uzak kalacak konuşuyor. Yenilenen bir orta saha var. Enzo Fernandez, evet beğeniyoruz oyununu ama penaltı kaçırdı. Kötü istatistiklerde birbirini kovalamaya devam ediyor. Rekor transfer laneti de sanki onun üzerinden bir türlü çıkamıyor. Ama bence daha iyisini yapacak. Chelsea günden güne gelişecek. Pochettino'dan bu beklenir. Jackson tarafında yani bir anda diyorsun ki ya bu yeni Drogba. Sonra bakıyorsun yok olmayacak bundan. Sterling çok hareketli. Pır pır penaltı alıyor. Ama onun da skor katkısı tarafı yine soru işareti. Mudrik'i beğenmediğimi daha önce söylemiştim. Yani Mudrik de oyuna girdi, çok etkili olamadı. Biraz daha yani hücumda akıl koyması gerekiyor Chelsea'nin ortaya. Orta sahayı ve savunmayı güçlendiriyor. Hücumdaki hamlelerinde biraz daha tecrübeden yana olması gerektiğini düşünüyorum. Şu an Chelsea'nin durumu iyi oynadık ama şanssız goller yedik. İstediğimize ulaşamadık konumunda. Pochettino'nun büyük bir iş yükü var. Önlerindeki fikstür de çok sert. Bakalım yani bu fikstürden nasıl çıkacaklar. Pochettino buradan iyi çıkarsa zaten takım markasını rüzgarı alır, ilerler diye düşünüyorum. Burada çok konuştuğumuz takımlardan birinin maçına geçelim. Liverpool Bournemouth'u 3-1 mağlup etti. Erken bir gol yedi. Hatta öncesinde bir gol daha yiyordu. Offside gerekçesiyle verilmedi. Liverpool savunması geçtiğimiz yıldan beri bir problemini çözemedi. Takım savunma arkasına atılan koşularda etkisiz kalıyor. Ya Alisson iyi bir maç geçirmese gerçekten daha kötü sonuçlar ortaya çıkabiliyordu ki daha Bournemouth'tan daha güçlü takımlar Premier Lig'de bu sezon bayağı bir sıkıntı yaratabilir Liverpool'a. Orta sahaya Endo geldi ama şimdi McAllister oyundan atıldı. Onun 3 maç olmayacağı konuşuluyor. Yani ilk izlediğimde karar biraz ağır gibi gelmişti ama oradaki tabii Premier Lig hakem dengesi, hakem problemleri, verilmeyen penaltılar, Manchester'ın penaltısı verilmemişti. Biraz ligde denge problem sıkıntısı var. Hakemlerin bir verdiği karar diğerini tutmayabiliyor. O noktada yapacak bir şey yok. Yani McAllister olmayacak şimdi. Orta sahada zaten Gakpo etkisiz kalıyor. Hücum hattı Luis Diaz, Jota, Salah hızlı pırpır iş yapıyor. Ama yani buraya da bakalım daha Darwin Núñez nasıl dahil olacak? Gakpo ileriye gidebilecek mi? Trent Alexander-Arnold'un hücum katkısı evet ama yenilen golde onun net hatası var ki yani iki pozisyon üst üste gol yediriyordu. Biraz daha Liverpool'u savunmaya çalışması, savunmaya hamle yapması gerekiyor. Orta sahanın da bu kadar geçirgen olmaması lazım ama transferde elleri çok güçsüz kaldı. Kimi isteseler Chelsea kaptı. Gravenberch'i istiyorlar. Bayern Münih'ten o transfer gerçekleşirse belki orta sahadaki aradıkları savunma sertliğini, gücünü sağlayabilirler. Liverpool için işler biraz daha şu an şanslı bir galibiyet aldılar 3-1. Hücumda çok etkililer ama bu takım sürekli gol yemeye devam edecek gibi görünüyor. Bu sezon izlemekten herkesin en çok keyif aldığı takıma geçelim. Brighton deplasmanda Wolverhampton 4-1 mağlup ederken gerçekten üst düzey hücum performansı sergilediler. Sol tarafta Estupiñán Mitoma ikilisinin mükemmel uyumu, arka arkaya birbirlerine gol attırmaları. Mitoma zaten yani bir dribbling profesörü. Yüksek lisans tezini dribbling üzerine yaptığını çoğunuz büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. O yüzden ona detaylıca girmeye gerek yok ama topu alıp gittiği harika golü bence mükemmeldi. Enkisio yine çok iyi işler yapıyor. Solimarch iş yapıyor. Welbeck biraz da arkadaşlarına alan açıyor ama o da gelen fırsatları değerlendirse iyi olacak. Yoksa onun da çok fazla forma şansı bulabileceğini düşünmek güç. Yani takımın bir dengesi var. Orta sahaya hamleler geliyor. Yani geçtiğimiz her yıl Brighton takımından önemli isimleri kaybediyor, kaptırıyor ama yerini de güzel bir şekilde dolduruyor. Geçtiğimiz hafta Newcastle karşısında yokları oynayan Aston Villa bu hafta Everton karşısında 4-0'lık net bir galibiyet aldı. Everton gerçekten çok kötü durumda. Everton'ın toparlanması bu sezon çok daha zor olacak gibi görünüyor. Aston Villa'da her geçen gün kadrosunun hücum hattını geliştiriyor ama sakatlıklar peşini bırakmıyor. Yani takımın geçtiğimiz hafta Buendia sakatlandı. Bu hafta Coutinho sakatlandı. Şimdi Zaniolo geldi. Galatasaray taraftarı da merakla bekliyor. Zaniolo kaç maç oynarsa Aston Villa alacak diye. Bence Zaniolo'nun bu takımda forma şansı bulması çok yüksek olur. Hücum hattını yönlendirebilecek uzaktan şutlarla iş yapabilir. Çünkü Aston Villa gerçekten geçiş oyunu kovalıyor. Yani hücumda da Diaby gibi, Bailey gibi hızını etkin bir şekilde kullanabilen Watkins gibi yine çok hızlı bir oyuncu var. Zaniolo da buraya eklemlendiğinde bence Aston Villa hücum hattı çok iyi olacak. Savunma katkısı da orta sahadan da çok iyi bir şekilde geliyor. Çok tempolu, çok güçlü oyuncular var. Ama Aston Villa, Emery yönetimindeki Aston Villa'nın sakatlık problemleriyle uğraşmadığı bir sezon olması gerekiyor bence. Çünkü güzel kadro kurdular ama şanssızlıklar da peşlerini bırakmıyor. Toparlayacak olursak Premier Lig keyifli bir şekilde başladı. Bazı takımlar gelişti
gelişmekte. Bazı takımlar şu an iyi işler yapıyor. Hepsi daha iyisini de yapacak. Transfer dönemi hala bitmedi. Takımların hamlelerini merakla bekliyoruz. Ama bence Premier Lig bu sezon seviyesini daha da artırarak devam ediyor.